Türkiye'nin de önünü kesmek gerekliydi. Somali'nin bu kaynaklarının Somali tarafından kullanılmaması, Batı tarafından İngiltere, Amerika, İsrail tarafından sömürülmesi gerekliydi. Onun için de Somali'nin tekrar karıştırılması gerekiyordu. Karıştırılsın ki uluslararası güçler oraya müdahale etsinler. Karıştırılsın ki orası bir devlet olmaktan çıksın. Hem de Somali halkı fakirliğe devam etsin. Onlar da sömürmeye devam etsinler. O yüzden DAEŞ'i oraya getirdiler şimdi. Somali'de neler oluyor? ABD ve İsrail terör saldırılarıyla Türkiye'yi mi hedef alıyor? Türkiye'nin özellikle bölgesel bir güç olarak benim bir kullandığım motto var. Türkiye'nin pozisyonunu tarif etmek için. Türkiye artık bölgesel oyun kurucu, küresel oyun bozucu bir devlettir. Şimdi Somali'de aslında genelde Afrika'da 2006 yılından sonra Afrika'daki müthiş açılım nedeniyle özellikle son 7-8 yıldır olan açılım ve Afrika'da hakikaten varlık gösterme, Afrika ile ilişkileri pekiştirme, emperyalist güçlerin zararına Afrika devletlerinin, Afrika halklarının ve Türkiye'nin yararına olmuştur. Çünkü Türkiye Afrika'daki her devletle, sadece Somali özelinde değil, her devletle göze göz, eye to eye seviyede ilişki kuran bir devlettir. Yani emperyalistler gibi üstten aşağıya değil, tamamen aynı seviyede bakan, göze göz seviyesinde bir ilişki kurmuştur. Bu ilişki Afrika halklarını, Afrika devletlerini uyandırmıştır. Ve Afrika devletleri, uyanan Afrika devletleri sömürüldüğünün daha çok farkına varmışlar ve sömürgecileri başta Fransa, İngiltere olmak üzere ülkelerinden teker teker kovmaya başlamışlardır. Afrika'da hakikaten en fazla etkili olduğumuz yerde aslında Somali'dir. Somali'de deniz haydutluğu belası başına sarılan Somali, bir düzensiz, yaşamanın bile çok zor olduğu, hayatta kalmanın başarı olduğu bir dönemden Türkiye'nin desteği ve katkılarıyla bir devlete dönüşmüş, haklarını korumaya muktedir bir devlete dönüşmüştür. Türkiye, Somali'de hakikaten askerini yetiştiriyor. Harp okulunu yapıyor. Savunma danışmanlığını yapıyor. Orada harp okullarını kendisi kuruyor. Öğrencilerini kurulana kadar harp okullarında Türkiye yetiştiriyor Somalili subayları. O yetişen subaylar, o kurulan ordu ülkede gerçekten düzeni ve devlet otoritesini sağlamaya başlamıştı. Daha bir başlangıçtı. Bununla birlikte Somali'nin deniz yetki alanlarında inanılmaz derecede müthiş bir balık kaynağı var münhasır ekonomik bölgesinde. Ve bütün bu balıkları İspanyollar, İtalyanlar, Yunanlar ve Portekizliler inanılmaz derecede herkes çarçur ediyor. Herkes onların balıklarını alıyor, avlıyor, götürüyor. Somali'nin münhasır ekonomik bölgesinde, ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinde sadece balıkların yanı sıra çok zengin petrol ve doğalgaz rezervleri var, ispatlanmış. Karasında madenler var. Şimdi bununla birlikte Türkiye bu canlı ve cansız kaynakların sömürülmesini önlemek için Somali ile geliştirdiği yakın ilişkilere istinaden bir denizdeki kaynakların ortak çıkartılması, kullanılmasına dair bir anlaşma imzaladı Somali ile. Bu şu demektir. Ne demektir? Biz Somali'nin münhasır ekonomik bölgesindeki balıkların başkaları tarafından çalınmasını, avlanmasını önleyecek şekilde Somali Deniz Kuvvetleri'ne, sahil güvenlik unsurlarına destek sağlayacağız. Somali'nin denizlerinde bulunan petrol ve doğalgazın Türkiye'nin sahip olduğu güçlü sismik araştırma ve sondaj filosunun bir kısmıyla orada araştırılması ve sismik araştırma gemileriyle araştırıp bulunduktan sonra da sondaj gemisiyle çıkartılması konusunda anlaşma yapıldı. Bu kaynaklar çıkartıldıktan sonra elde edilecek kar, yaptığımız masraf vesaire de göz önünde bulundurarak bir kısmından Türkiye pay alacak,
Ama önemli kısmını Somali halkı kazanacak. Şimdi dünyada bu iş böyle yürüyor biliyorsunuz. Bakın dünyada başka devletler nasıl yapıyor? İngiltere'nin, İtalya'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın kendi kıyılarında petrol mü var? Doğalgazı mı var? Peki niye en büyük petrol, doğalgaz şirketleri bu ülkelerin? Neden? Çünkü gidiyorlar Afrika ve Asya, Orta Doğu ülkelerinin deniz yetki alanlarından petrol ve doğalgazı çıkartıyorlar. Hatta karasından çıkartıyorlar. Çıkarttıklarından %90'ını kendisi alıyorlar. %10'unu o devletlere veriyorlar. Türkiye ise azını kendisi, çoğunu onlara veriyor. Böyle bir anlayış içerisinde. Elbette bu gerçekten hayata geçtiği takdirde Afrika'daki diğer ülkeleri, hatta dünyadaki başka ülkelere de örnek olur. O zaman kimse artık bunlara böyle malını, mülkünü, petrolünü, doğalgazını, balığını çarçur ettirmez. Yani bu emperyalist güçleri, başta İngiltere olmak üzere, Amerika olmak üzere, İsrail olmak üzere hepsini çok tedirgin etti. Neden İsrail diyorum? Çünkü bu petrol şirketlerinin, doğalgaz şirketlerinin çoğunun paydaşı İsrail finansörleri. Yahudi finansörler. Bunun yanı sıra burada Türkçe öğrenen, üniversitelerde okuyan Somalili gençler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunlara burs veriyor. Burada yetişiyorlar, burada yaşıyorlar. Sonra gidip ülkelerini yönetiyorlar. Kötü örnek oluyorlar emperyalistler için aslında. Askerini yetiştiriyor. Savunma sanayi bakımından destekliyor. İHA'lar, SİHA'lar veriyor. Bayraktar İHA'ları, SİHA'larını veriyorlar. Ülkelerini korusunlar diye. Petrolünü, doğalgazını çıkartsın diyor. Havalimanı yapıyor, kullansın diye. Deniz limanı yapıyor, kullansınlar, yapsınlar diyor. Dünya ile ilişkileri gelişsin diye. Bunlar kabul edilebilir şeyler mi? Bunlar olmasın diye, bu ülkede iç karışıklık olsun diye Somali'de deniz haydutluğu meselesi çıkarttılar. Zamanında biliyorsunuz. Neden? Somali halkının tek geçim kaynağı aslında balıkçılıktı. Balıkları İspanyol, Fransız, İtalyan, İngiliz, bu balıkçılar tarafından çalınan, alınanlar Somali halkının balıkçılık yapmasını da engellediler. İlk gelen bu yabancı balıkçı teknelerini ele geçirmeyle başlayan, onlara tepki olarak benim balıkçılığıma engel oluyorsun diye onların teknelerini ele geçirmeye başlayan süreçte Somali balıkçıları deniz haydutu oldular. Ve Somali'ye, Afrika boynuzuna, Yemen'e hakim olabilmek için, Cibuti'ye hakim olabilmek için deniz haydutluğu ve mücadele adı altında operasyonlar başlattılar. Değil mi? Bu operasyonlar öyle komik operasyonlardı ki deniz haydutluğu nedeniyle kaçırılan gemilerin maliyeti bir birimse orada operasyon yapmanın maliyeti 12 birim. Yani 1 liranızı muhafaza etmek için, korumak için 12 liralık güvenlik masrafı yapıyorsunuz. Asıl motivasyon o bölgede bulunmak ve o bölgeyi sürekli istikrarsızlaştırmak ve o bölgenin kendine gelmesini önlemekti. Sonra Eşşebab diye bir örgüt çıkardılar devleti parçalamak için. Sonra Somaliland diye bir bölümünü parçaladılar. Bunların hepsiyle Türkiye'nin desteğiyle son dönemde güvenlik güçleri gelişen Somali baş etmeye başlamıştı. Dahası Türkiye orada bir uzay üssü kurmayı planlıyordu. Ve bu üste roketlerin denemeleri yapılacaktı. Bir takım hava araçlarının denemeleri yapılacak. Hala o projemiz geçerli. Ama bunlar son derece rahatsız edici oldu. Türkiye'nin de önünü kesmek gerekliydi. Somali'nin bu kaynaklarının Somali tarafından kullanılmaması, Batı tarafından İngiltere, Amerika, İsrail tarafından sömürülmesi gerekliydi. Onun için de Somali'nin tekrar karıştırılması gerekiyordu. Hele hele 17 Şubat'ta kangren haline gelmiş olan Etiyopya-Somali arasındaki gerginliğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın araya girmesiyle çözümlenmesi ve Etiyopya'nın da denize çıkış elde etmesi, bunun bir kurallar manzumesine çevrilerek bir anlaşma şekline dönüştürülmüş olması bardağa taşıran son damla oldu. Çünkü bu sefer Etiyopya'da artık sömürülmekten kurtarılıyor, denize çıkışı oluyor.
Somali ile ilişkileri düzenleniyor ve Somaliland denilen bölünmüşlük artık köşeye sıkışmış oluyor. Eş-Şabab da köşeye sıkışmış oluyor. Eş-Şabab'ı kuran da, IŞİD'i kuran da Batı'dır. Batı'nın politikaları şunun üzerinedir. Batı müdahale edeceği yere gerekçeyi de kendisi hazırlar. İsrail de aynı şeyi yapar. Hizbullah aynen Suriye'de de öyle. Önce kendisine saldırtır. Sonra bakın bana saldırdılar. Ben de onlara saldırmak zorundayım. Meşru müdafaa hakkımı kullanırım der. Kendisi kendisine saldırtır. Oyun böyle kurulur. IŞİD'i kurarsın. Kurarlar. Kendileri için mücadele edilmesi gereken bir güç var orada derler. Oradaki düzeni bozuyor. Bunlar İslami bilmem ne, DAEŞ'çılar işte onları dersin. Bunların hepsi El-Kaide'yi kurarsın Afganistan'da. Sonra El-Kaide'yi mazeret gösterip Afganistan'a taarruz edersin. Irak'ta yine Saddam'ın kulağına fısıldarsın Kuveyt'i işgal et diye. İşgal edince o üzerine sıçrarsın. Rusya ile Ukrayna arasında birbirlerine kışkırtırsın. Sonra minerallerin yarısını alır gidersin. Gibi birçok örnek vardır. Şimdi Somali'de olan da budur. Türkiye'nin de faydasına, Somali'nin de faydasına, diğer Afrika ülkelerinin de faydasına önemli bir vizyon oluşturacak şekilde, bir ışık olacak şekildeki bu girişimlerin önlenmesi lazımdır. Önlenmesi için de Somali'nin tekrar karıştırılması lazımdır. Karıştırılsın ki uluslararası güçler oraya müdahale etsinler. Karıştırılsın ki orası bir devlet olmaktan çıksın, otoritesi kalmasın. Hem de Somali halkı fakirliğe devam etsin. Onlar da sömürmeye devam etsinler. O yüzden DAEŞ'i oraya getirdiler şimdi. DAEŞ'i Somali'ye getirdiler. Eş-Şabab DAEŞ'e katıldı. Eş-Şabab'a destek veren de Amerika, İngiltere, İsrail. DAEŞ'e destek veren de Amerika, İsrail, İngiltere. Bunların hepsi hep beraber kimseyi kandırmasınlar. Bunların yapılanmaları, bunların hepsi birer mazeret oluşturma, birer gerekçe oluşturma hareketleridir. Dünya uyandı artık. Dünya uyandı. DAEŞ da onların, Eş-Şabab da onların, PKK, YPG, PYD, PJAK da onların, hepsi onların. Hepsi onların. Somali'deki oyunda budur. Somali ile yaptığımız anlaşmaya, bu hidrokarbonların beraber çıkartılması, işletilmesi, kullanılması anlaşmasına, balıkların beraber çıkartılması, kullanılması ve kaçak balıkçının önlenmesi anlaşmasına Türkiye'de karşı çıkanlar oldu ya. Türkiye'de karşı çıkanlar oldu. Ben bu anlaşmayı şöyle yorumladım. Türkiye ile Somali'nin mavi vatanları birleşiyor diye tanımladım. Millet dedi ki bazıları, Türkiye'nin Somali'de ne işi var? O gemilerin Somali'de ne işi var? Türkiye'nin içinde de rahatsız olanlar var. Mesela bazı projelerin çok geciktiğini düşünüyorum ben. Somali'de yapılması gereken birçok projenin çok geciktiğini düşünüyorum. Bir ayak direme, bir ayak süreme mi var acaba başkalarının etkisi altında olanların ayak dirediği, ayak sürediği, başkalarının aparatı olanlar mı var içimizde diye sormaktan kendimi alamıyorum. Türkiye'nin Etopya konusundaki girişimleri son derece önemlidir. Bakın kim bilir kimleri nasıl rahatsız ediyor. Rönesans barajı yaptı biliyorsunuz. Yapıyor Etopya. Mısır'la sorunları var. Arabulucu olan kim? Sorunların çözmesi için Türkiye. Somali ile Etopya arasında sorunlar vardı. Çözen kim? Türkiye. Türkiye hakikaten küresel oyun bozuyor orada. Ve bölgesel bir oyun kuruyor. Küresel güçlerin oyunlarını bozuyor. Biz Somali'yi karıştıranların kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bundan sonra oradaki Türk varlığına tehdit oluşturabileceklerini de gayet iyi biliyoruz.